Bismillahirrahmanirrahim. Biz birini muhakeme ederken Yüce Rabbimizin ve El-Ad sıfatının gölgesine sığınarak ederiz. Bizler Halife Ömer-ül Faruk'un adaletini şiar edinmiş ve o adalet ile hüküm vermeye ömrünü vakfetmiş kullarız. Müminlerin emiri Hazreti Ömer radıyallahu an devlet adalet üstünde durur buyurmuştur. Devleti Ali Osman'ın kadıları bu adaletten dirhem şaşmamaya yemin etmişlerdir. Hüküm verirken şahsi kanaatlerimizden sıyrılarak, delillere dayanarak ve el-ad olana sığınarak verilir. Ben pes etmedikçe sen asla kazanamayacaksın Mustafa. Asla. Boris Zaharyas. Zindanın karanlıkları az da olsa onun ruhunu aydınlatıyordur şimdi. Vallahi hocam birçok dava gördüm. Öylesini görmedim. Boris Zaharyas. Adam şeytanın cihanda vücut bulmuş hali. Rabbim adalet, ihsan ve yakınlara vermekle emreder. Her türlü günahtan, kötülükten ve azgınlıktan men eder. Boris Zaharyas gibi bir adam bile adalet terazisine çıkacak demek. Oğul. Herkesin kendini savunma hakkı vardır. Mevzu bahis her neyse önce dinleyeceksin. Sonra tartacaksın, en sonunda sorgulayacaksın. Evet, bir sürü suça karışmış olabilir. Boris Zaharyas hain ve hatta katil dahi olabilir. O ne olursa olsun bizler adaletli olmak zorundayız. Rabbim adaleti yerine getirirken nefsinize uymayın diye buyurmuştur. Adaleti yerine getirirken zalime karşı zulümle değil, hakkın adaletiyle karşılık vermeliyiz. Anladım hocam. Eyvallah. Gel bakalım. Şah babacığım, Efendim Neslihan Sultan. hep padişah mı kalacaksın? Bu neden sual ediyorsun? Çok yoruluyorsun, hep düşüncelisin. Bak yüzünde çizgiler çıktı. Gel bakalım. Bunlar doğruluk çizgileri Neslihan Sultan. Ama bende yok, ben doğru değil miyim? Çocuklarda olmaz. Neden? Çocuklar zaten doğru da o yüzden. Büyüyünce mi bozuluyorlar? Evet, bazıları. Peki nasıl doğru olunur? Nasıl doğru olunur? Bak şimdi. Mesela sen. Büyük bir mevki sahibisin. Büyük bir mevki sahibiyken tevazu gösteriyorsun. Kudretlisin ama affediyorsun. Çok kuvvetlisin ama adaletli davranıyorsun. İşte o zaman doğrusun, doğru yoldasın. Şimdi sualine gelince, bu mevki bize ecdadımızdan miras kaldı. Milletimizin refahı için, iyiliği için çalışıyoruz. Tabii ki çalışırken çok yorulacağız. Zaman erişince de bu mevkiyi terk edeceğiz. Ama o güne kadar Allah'ın bizi doğru yoldan ayırmaması için dua edeceğiz. Tamam mı? Çok yorulma Şah babacığım.
hayat boyu kazandığın para ve gücün bazen bir arşın bile değeri yok. Bak aramızda bir arşın ya var ya yok Esat Paşa ama dünyalarımız ne kadar farklı şu an. Yakında çıkarsınız. Delil ya da şahit yok. Buradan çıkmak sorun değil ki Esat Paşa. Asıl sorun itibarım. Bugün Kadı Gıyasettin karşısında ne yapacaksınız? Bugün Boris'le Haryas yeniden doğacak. Boris Zaharyas'ın evini didik didik aradık Kadı Efendi. Hiçbir delil, evrak bulamadık. Boris Zaharyas evinde delil bırakacak kadar tedbirsiz değildir. Elimizde Bekri ve Hattat Mehmet'in şahitliğinden başkaca bir şey de yoktur. Üsküplü, Gazanfer. Hattat Mehmet'in güvenliğinden siz sorumlusunuz. Onu mahkemeye sağ salim getirecek olan sizlersiniz. Emredersiniz Kadı Efendi. Siz de Bekri'yi mapusta ziyaret edin. Gözüne görünün ki aklına bir şeytanlık gelmesin. Sonra hocam? Sonra sizin için bir vazifem daha var. Nasıl? Bundan daha mühim bir vazife mi? Doğrudur oğul. Bu vazife için sadece size güvenebilirim. Peki nedir sizi bu kadar endişelendiren paşa? İstihbarat birimleri bugünlerde size karşı bir komplonun olacağı raporunu verdiler sultanım. Bugün çıkacağız paşa. Bugün çıkacağız. Emredersiniz sultanım. Daha iyisi olabilir. Bravo. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Bravo. Teşekkürler Bay Rhodes. Ben de iyiyimdir ama sizin yanınızda esamem okunmaz. Kraliçenin hususi servisinde benden daha iyileri de var Sir Rhodes. Kahve? Tevazunuz hayranlık uyandırıyor. Osmanlı'nın hızlı toparlanışından rahatsızlık duyan İngiltere, acil sonuç bekliyor. Her şey talimatlara göre planlandı. Siz hiç endişe etmeyin. Bundan emin misiniz? Ben sizin yerinizde olsam bu kadar emin olmazdım.
Evime hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Buyurmaz mısınız? Kadı Efendi Hazretleri yok mu? O da buyursun. Mahkemeyle uğraşıyor. Mahkeme bugündü değil mi? Ne güzel, ne güzel. Dünya işi, ahiret işi. Adamcağız bir dakika boş durmuyor. Siz de zannımca Bekri ağanıza hatır sormaya geldiniz. Hacı ya yok, lokum da yok. Oldu mu? Olmadı. Çok konuşuyorsun Bekri. Eğer mahkemede hakikatleri söylemezsen konuşacak bir dilin de olmayacak. Bekri, Ali Cengiz oyunu yapma lan Şam şeytanı. Adam gibi doğruları söyle, senin o olmayan aklını alırım. Allah sizi inandırsın. Benim bildiğim tek bir oyun var. O da harmandalı. Bekri ağanız söz verdiğini tutar. Bekri ağanız var ya, ağzıyla konuşur. Siz rahat olun, rahatta kalın. Mustafa'm, manyak bu. Bana poz yapmayın, poz yapmayın. Bekri ağanız söz verdi. Misafirinizle gelmişsiniz. Kim bu? Büyük ihtimalle Osmanlı istihbaratının peşinize taktığı ajan. Kurşunu karnından yedin. Acı çekerek ölmek istemiyorsan konuş. Kaç kişisiniz? Başka kimse var mı? Konuş. Konuşursan tedavi göreceksin. Yaklaş. Efendim? Yaklaş. Çekin şunu. Siz. Gelin bakalım görelim ne kadar hazırsınız. Çevirin etrafımı. Şimdi ikna oldum. Bu işi layığıyla becereceksin 001. Kibir. Efendim? İşi küçük görmek ve düşmanı hafife almak budalalıktır. İşimiz hiç kolay değil. Bu ufak gösteriyi gördükten sonra sizi kimsenin yeneceğini zannetmiyorum.
001. Artık işimize bakalım. Yıkmak zorunda olduğumuz bir ülke var. Çabuk iyileştin. Bu acını azaltacaktır. Gene gıcık ettin beni ama iyi iş çıkardın Azize. Beni burada daha ne kadar tutacaksınız? Boris Efendi ne kadar isterse. Peki Boris Efendi, bugün mahkemede ya suçlu bulunursa? Onu o zaman düşünürüz. Lara'nın ilaçlarını vermiyoruz. Ayaklarını hissetmeye başlamıştır. Sen böyle mevzularla kafanı yorma. Sana dediğim işi yaptın mı? Lara ne yapıyorsun kızım? İstediğimi getirdin mi? İstediğimi getirdin mi diyorum sana? Tövbe estağfurullah. Selamünaleyküm ağalar. Boris. Zaharyas. Ne o Abdullah Efendi? Eceline mi susadın? Yetmedi mi çektiklerimiz? Korkaklar her gün, eceli gelen bir kez ölür Hamdi Ağa. Her neyse, ne diyorduk? Ha, Boris. Bana Boris'in asıl ismini söylüyordun. Müsaadenizle. Bir daha bana evladımın yanında korkak dersen seni kuru bir dal gibi ortadan ikiye ayırırım. Sen kendin için korkmuyorsun. Senin korktuğun şey başka. Sen Mecit'in başına bir iş gelir diye korkuyorsun. Ver şunları bana. Bırak. Kızım henüz... Henüz hazır olmadığımı düşünüyorsun değil mi? Dadı. Bir hiç uğruna hayatımı mahvettim. Bak,
Gözyaşlarıma değil, şu halime bak. En değerlimi, babamı, Mustafa yüzünden karşıma aldım. Acıttım. Üzdüm. Ellerine kelepçeyi vurup gözümün önünde götürdü onu. Benim için nelerden feragat etti biliyorsun. Çekil önümden. Sakın, sakın bana engel olmaya kalkma. Ben gördüm diyor. Demek öyle. Evet. Çantayı aldı ve kaçtı. Evet, kaçtı. Yok muydu senden başka kimse? Hiç kimse yoktu. Anlaşıldı. Tarifine göre aramaya başlayacağız. Kardeşim. Mustafa'm. Bana nasıl baktığını gördün mü? Babası götürülürken. Merak etme kızım. Her şey yoluna girecek. Baba! 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 Sevdiğim kız benden nefret ediyor. Gönül bu Mustafa'm. Hayrı şerri bilmez, sadece ister. Belki de böylesi daha iyi ha? Neden gönül işleri akıldan hep önce gelir? Ali. Ha? Bir bilsem Mustafa'm. Bir bilsem. Hazırlanmamız gerek. Tamam kardeşim. Abdullah Efendi. Ben dersimi aldım. Zinhar ağzından laf alamazsın. Boris Zaharyas ayak altında oldukça oğluna bir şey olmayacağını zannediyorsun, öyle mi? Hamdi ağa, bak ben doğruları söylüyorum sana. Neden Boris'in peşindesin? Nedir bu ısrarın? Boris Zaharyas'ın karanlık mazisi, Mustafa'mın mazisiyle bir noktada buluşuyor. Öyle değil mi? Sayın sefirler, geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Burada bulunmamızın nedeni hem yeni İngiliz sefiri Sir Rhodes'e hoş geldin demek hem de düşüncelerini dinlemek. Buyurun. Saygıdeğer sefirler. Osmanlı'ya ne diyorlar? Hasta adam. İşin garibi, bizim de buna inanmamızı bekliyorlar. Ne demek istiyorsunuz? Bakın, tarih bize şunu fısıldıyor. Türkler, bu millet her düştüğünde ayağa kalkmayı becermiş. En kötü günlerinde içlerinden bir lider çıkıyor ve onun etrafında kenetleniyorlar. Düştükleri yerden ayağa kalkmasını biliyorlar. Ve siz diyorsunuz ki tarih tekerrür ediyor. Biraz dikkatli bakın lütfen. Osmanlı'nın en büyük şansı padişah. Ulu Hakan akıllı, zeki ve strateji uzmanı ve vatanını seviyor. Beyler, görmüyor musunuz? Dev bir eğitim hamlesi yapıldı.
Harbiye'de dünyanın en iyi subayları yetişiyor. Demiryolları ağı Osmanlı'yı birbirine bağladı. Fabrikalar kuruluyor. En büyük kozumuz olan Osmanlı'nın borçları yavaş yavaş azalıyor. Osmanlı neredeyse kendi bankasını kuracak kadar güçlendi. Boğazlardan Balkan sınırına, Libya'ya kadar büyük bir devletten söz ediyoruz. Eğer bu devlet tekrar ayağa kalkarsa karşısında hiç kimse duramaz. Bir şeyler yapmalıyız. Bir şeyler yapmalıyız beyler. İfade etmek istediğiniz şeyi yanlış anlamıyorum değil mi Sayın Sefir? Sir Rhodes, padişah dünyanın en iyi korunan adamlarından birisidir. Bunu ihmal etmeyin. Her insanın zayıf bir tarafı vardır. Padişah bugün çok büyük bir hata yapacak. İstihbarat birimleri bugünlerde size karşı bir komplo... Bugün çıkacağız bacım. Bugün çıkacağız. Abdullah Efendi, bu işin peşini bırak. Boris Zaharyas artık mahpus. Mahpus. Boris Zaharyas'ı ne demir parmaklıklar ne de mapushane tutabilir. O şeytanın eli her yere yetişir. Balat'ta Şefika Hatun'u ara. Kim o? Balat'ta Şefika Hatun. İngilizler ve büyük cüretleri. Beyler, bu operasyonu bu işlerde dünyanın en ehil adamlarına havale ettim bile. Eğer bu masada içinizden herhangi biri bu cüretkar plana itiraz ederse hemen engelleyebilirim. Güzel. O halde bu akşam Osmanlı'da çıkacak olan kargaşadan nasıl çıkar elde ederiz? Bunu bir dahaki toplantımızda görüşürüz. Sultanım, muhakkak ki siz en doğrusunu bilirsiniz. Ancak bunun iyi bir fikir olduğunu zannetmiyorum. Bugünlerde sizi çok evhamlı görüyorum paşa. İstihbarat birimlerimizin size karşı bir faaliyet olabileceği bilgisini getirdiğinden beri diken üzerindeyim sultanım. Sırça saraylarda yaşayanlar yerlerde neler olup bittiğini bilmezler paşa. Ben de ecdadım gibi devleti âlinin ahalisiyle cem olacağım. Onların dertlerini yerinde müşahede edeceğim. Takdir sultanımızındır. Hadi gidelim o zaman. Bugün mahkemede ne olacak? Kadı Gıyasettin'in elinden kimse kolay kolay kurtulamaz.
O zaman Nazır Efendi. Bugün çok şeylere gebe Rıza. Beni bütün gelişmelerden haberdar et. Merak etmeyin Nazır Efendi. Bakalım bu defa çekirge sıçrayacak mı Boris? Buranın akustiği gerçekten güzelmiş Boris Efendi. Asıl seni böyle keyifli görmek güzel Anita. Aslında hiç keyfim yok. Özellikle sizi bu durumda görünce Boris Efendi. Anita, bana karşı gerçek hislerini biliyorum. Teşekkür ederim. Bugün mahkemeniz var. Size şans dilemeye Şansa ihtiyacım olacağını zannetmiyorum. Durumunuz bizi endişelendiriyor Boris Efendi. İstanbul'un en güçlü adamı. Bu durumu düşünce... Bakar mısınız? Adi bir suçlu gibi. Seni affediyorum. Efendim. Diyorum ki seni affediyorum. Buraya benimle alay etmeye geldiğini biliyorum. Fakat ne yazık ki buna sebep olan benim. Şimdi babana ve o tasmanı tutan Mayer'e söyle. Bankayı onlarla ya da onlarsız kuracağım. Bir şey daha. Böyle rutubetli ortamlarda bulunma. Bebeğin için iyi değil. Tamam birader, otur artık yarışında. Burada emniyette miyiz? Emniyetteyiz, merak etme. Biz buradayken sana bir şey olmaz evvelallah. Selamünaleyküm. Aleykümselam.
Bu ne? Yumurta. Neye benziyor? Çok hafif. Kaç dirhem ola ki bu? Alacaksanız alın, almayacaksanız tezgahın önünü kapamayın. Hadi, hadi. Ne var bunun içinde? Hı? Süpürge tohumu, çamur. Alacaksanız alın, almayacaksanız varın yolunuz. Hadi. Ekmek gibi de kokmuyor. Bana bak. Ne var bunun içinde? Ya sen ne çok meraklı bir adam çıktın ya. Ya bas git yoluna diyorum. Asabımı bozma benim diyorum. La havle ve la kuvvet. İşin gücün... İçeri geç. İstediklerinizi getirdim amirim. Geldiler ha. Geldi. Eğer biraz oyalanmazsam sinir harbi geçireceğim. Ağalarım, paşalarım. Ulan yarma Maksut. Ben sana demedim mi seni buralarda bir daha görmeyeceğim diye? Utanmıyor musun millete bu ekmeği yedirmeye? Ekmek neyle yapıyoruz zabıtan efendi? Haşa. Ya öyle şey olmaz. Zabitan görevde. Sen merak etme dayı oğlu. Halledeceğiz. Çeyrek bu da çok meraklı çıktı ya. Evet. Ağalar. Bu işi aramızda halletsek diyorum ha. Nasıl? He, öyle diyorsun yani. Olur değil mi Çeyrek? Tabii efendim. O zaman buyurun önce. Yok. Önce siz buyurun efendim. Lütfen sizin hakkınız, siz çok çalıştınız. Zeynep'ciğim lütfen buyurun. Çeyrek, lütfen. O zaman yüksek müsaadelerinizle. Müsaade senin. Allah! Ne oluyor ya? Ben görev başındaki zabitana rüşvet teklif etmeye utanmıyor musun sen? Ağalar. Yürü! Karakola, hadi. Gel, düş önüme. İşte görmek istediğim zabıtan. Helal olsun. Ya ben seni gözüm bir yerden ısırıyor ama çıkaramadım. Neyse, dur bakalım. Bugün en küçük bir hata dahi istemiyorum. Her ne sebeple olursa olsun emniyeti elden bırakmayacaksınız. Banker değil mi bunlar? En büyük hırsız. Asın bunları.
Beni burada olmak üzmüyor. Beni asıl üzen şey senin gibi bir insanın bana laf etmesine sebep olmak. Neyse ki tabanı yanmış it gibi dolanmaktan vazgeçti. Bir saat sonra mahkemeye gidiyoruz. Bir daha o Boris köpeğinin mallarını kaçırmayacaksın. Ne lan? Farkında olmadığımı mı sanırsın? Bildiğin gibi değil baba. Kes! Oğlum. Bu işlere girersen bir daha çıkamazsın. Sana bir şey olursa dayanamam. Sana kıyamam be evladım. Sen nasıl istersen baba.